Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kapı önü stoperi, kapı önü ağırlığını yapacağız. Bakın şöyle içerisine taş doldurdum. Taşlarımsa burada. Bunu normal bir çocuk parkından topladım. Yıkadım. Bir gece sabunlu suda beklettim. Ozon döktüm. Sabunlu su vesaire. İyonize damla kullandım. Home Bitkisell'in ürünü olan. O şekilde beklettim. Ertesi günde güneşte kuruttum. Taşlarımı hazırladım. Bize lazım olanlar arkadaşlar, ben 10 milim tığ kullandım. 10 milim tığım ve penye ip. Herhangi bir penye ip marka olarak kullanabilirsiniz. Normal bakın şu kalınlıkta kalın bir penye ip kullanacağım. Malzemelerimiz 10 numara tığımız, penye ipimiz ve taş. Ve süs olarak da şurada kullandığım bu boncuklardan kullanacağız. Daha kalını kullanabilirsiniz. Benim evde bundan vardı. Bunları kullandım. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar sihirli halkayla başlayacağız. Şöyle biraz ipi geniş tutacağım. Şu şekilde aradan geçirdim. Şuraya bir tane zincirimi çektim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sihirli halkamın bu ipini sıkıca çekiyorum ve birleştiriyoruz. Şimdi ise bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu en baştaki zincirime çift batıyorum arkadaşlar. Karşıya geçiyorum. Bir tane sık iğne aldım. Hemen yine aynı sık iğnemin içerisine tekrar batarak aynı ilmeğin içerisine 2 tane batıyorum ve arttırmış oluyorum. Her ilmeğin içerisine 2 tane batacağız. 6 kere tekrarlayacağız. Tekrar 3 ve 4. Bir tane daha yapayım. Hemen yanındakine yine 5. Aynı ilmeğin içerisine 6.'yı batıyorum. Evet, hemen yanındakine 7 8 9 10 11 12. Bitirin, birlikte buluşalım. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Her ilmeğimize çift battık. 2 4 6 8 10 12 tane sık iğne elde ettik. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma ile devam ediyoruz. Hemen karşıya geçtik yine. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane arttırıyorum. Evet. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Yine bunu 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir arttırma, bir tane yaptım. Hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Bir sık iğne. Hemen yanına bir tane arttırma. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma. Aynı ilmeğin içerisine çift. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yapıp sıra sonuna gelelim. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Bakın bir salyangoz görünümü var. Sıra sonuna geldiğinde buradan anlayacaksınız, bu çizgiden. Kaç sık iğnemiz olmuş? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sık iğne oldu. Şimdi yine
Dördüncü sıramıza devam edelim. Şimdi ise 2 sık iğne, bir arttırmayı 6 kere tekrar edeceğiz. 1, 2, sık iğneyi tek battım. Hemen yanındakine arttırıyorum. Tekrar ediyorum. Bu birinciydi. İkinciyi yapıyoruz. Bir sık iğne, 2 sık iğne tek battım. Hemen yanındakine ise arttırıyorum. Bunu 6 kere tekrarlayalım. Şu an 2 kere yaptık. 6 kere, 4 kere daha yapıp sıra sonunda buluşalım. Evet, 2 sık iğne, bir arttırmamı da tamamladım. Yani 1, 2, 3, 4. sırayı da tamamladık. Bakalım kaç sık iğne oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sık iğne. Şimdi ise yine bir üst sırada 3 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen yapalım. 1, 2, 3 tane tek battım. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bu birinciydi. Yine 6 kere tekrarlayacağız. Tekrar 1, 2, 3 kere tek battım. Hemen yanındakine çift batıyorum. İkinci kere tekrarlamış oldum. Kaldı 4 tane daha. Sıra sonuna kadar 4 tane daha 3 sık iğne, bir arttırma yapın, buluşalım. Evet, 3 sık iğne, bir arttırmamızı 6 kere tekrarladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıramız bitti ve 6. sıramızda ise yine bu sefer de 4 sık iğne, bir arttırma yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındakine bir tane arttırıyoruz. Alt sıralarda olduğu gibi. Bunu da yine 6 kere tekrarlayacağız. 4 sık iğne, bir arttırma, bir tane yaptım. Kaldı 5 tane daha. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 2, 4, 6. sıramızı da bitirdik. 4 sık iğne, bir arttırma yaptık. Bu kadar arttırmamız artık yeter. Şimdi 2 sıra dümdüz öreceğiz. Yani her sıraya tek batacağız arkadaşlar. 2 sıra. Şu şekilde. Her sıraya tek batarak sıra sonuna geldiğinizi bakın. Şuradan anlayacaksınız. Bakın şu çıkıntıdan. Görünüyor mu? Bu çıkıntının şurası sizin sıra sonuna geldiğiniz anlamına gelecek. Tekrar ben geldiğimde size gösteririm. Şu çıkıntı var ya, bakın bu 1, 2 diye gidiyor. Bu 1 ya. Şuradan bir dönme var. Salyangoz var. Bu salyangozun şurası sizin sıranız. İsterseniz ip de koyabilirsiniz. Mesela ben sizin için bugün yapacağım. Şöyle hemen bir parça ip koyalım. Bakın sıranızın sonuna şu şekilde bir parça ip koyarsanız nerede kaldığınızı unutmazsınız. Şimdi 2 sıra, yani aynı bunun gibi 1, 2 sıra tek öreceğiz. Haydi başlayalım. Her ilmeğe tek batıyoruz. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Her ilmeğe tek batıyorum. Bu şekilde sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 2 sıra düz öreceğimi söylemiştim. Şöyle bakın, ilmek belirleyicimizi buraya takmıştık. Burası 1. sıra, düz ördük. 2. sıra daha düz ördüm. Bakın ilmek belirleyicimi bittiği çizgide bıraktım. Şimdi ilmek belirleyicimi bir üste taşıyacağım. Şimdi ise 2 sık iğne, bir azaltma yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. 1 tek battım. 1. sık iğnem. 2. sık iğnemi tek battım. Şimdi ise azaltma yapacağız. Bakın. Bir tane girdim. Arkadan aldım. Bir tane de yandan girdim. Onu da aldım. Bu 3 tane halkayı birbirinden hepsini geçirdim. Bir tane azalttım. Hadi bir tane de birlikte yapalım yine. Bakın.
Hemen azaltmamı yaptım. Bir yandakine geldim. Bir sık iğne aldım. Bir yandakine daha geldim. Tek battım yine. 2 tane tek battım. 2 sık iğnemi. Üçüncüye geldiğimde azaltıyorum. Üzerine almadım arkadaşlar. Üzerine ip almadan hemen yanındakinin battım. Arkadan aldım. Şimdi diğer yanındakine, bu burada sabit duracak. Battım. Arkadan aldım. 1, 2, 3 tane halkam oldu. Hepsini birden çıktım ve size bir tane azaltma yapmış oldum. Bunu sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltmayı yapalım, buluşalım. Evet, 2 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Bakın çanağımız artık daralıyor. Şimdi bir sıra düz örelim. Hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Bir sıra düz öreceğim. Her sık iğneme tek batacağım. Şu şekilde. Her sık iğneye tek batarak sıra sonuna kadar, mavi ipimize kadar gelelim. Evet, bir sırada düz ördük. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. sıradayız. Bir sırada düz ördük. Hemen sayayım size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 2 sık iğne bir azalttık. Bir tane düz ördük. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıyacağım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane azaltıyorum arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Azaltmayı yakından göstereyim yine. Bakın battım. Arkadan aldım, bekledim. Bir yandakine geldim. Battım. Arkadan aldım. Üçünü bir çektim. Bu şekilde bir sık iğne bir azaltma yaparak mavi ipimize kadar gelelim. Evet, bir sık iğne bir azaltmamı yaptım. Sıra sonuna geldim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir üst sıraya taşıdım. Bir sıra yine düz örüyorum arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Bu şekilde dümdüz gelin, sıra sonunda buluşalım. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra yaptık. Şimdi bir sıra daha yapalım. İlmek belirleyicimizi bir üste taşıyıp bir sıra daha düz örelim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde bir sıra daha her sık iğneye tek batalım. Ve sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sıramızdayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sık iğnemiz var. Şimdi bakın. Şöyle biraz yükseltelim. Şöyle bir poşet aldım. Ekmek poşeti gibi. Temiz bir poşetimi aldım. Şunu şöyle çekelim ki kaçmasın. Poşetimi yerleştiriyorum içine. Geniş bir şekilde. İsterseniz poşet koymayabilirsiniz. Bez de koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Taşları irisi tercih edersiniz. Benim taşlarım biraz ufak olduğu için ben poşet daha hijyenik olur. Aslında yıkadım ama yine de içime sinmedi ve poşet koymayı düşündüm. Bu benim kendi fikrim. Dediğim gibi koymaya da bilirsiniz. Ya da bez de koyabilirsiniz altına. Bu şekilde taşlarımızı içine dolduruyoruz. Taşları ozonda beklettim. Ozonlu su, ozon sabun döktüm. Bir gece beklettim leğende. Sonra güzelce duruladım. Balkonda da yaydım, bir güzel kuruladım. Aslında mis gibi oldular ama yine de içime sinmiyor.
Bu şekilde taşlarımızı dolduralım. Daha iri taşlar da kullanabilirsiniz. Taşları da şöyle yayalım. Evet, taşlarımızı doldurduk. Henüz poşeti bağlamayacağım. Şöyle yukarı doğru çıkarken biraz daha belki doldursak iyi olur. Mesela şunu da doldurmadım. Çok da sorun değil ama şuraları da doldursam mıydım diye endişe ettim. O yüzden biraz bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, sürekli bu mavi ipimize gelene kadar sürekli eksilteceğiz. Bakın. Bir tane buradan aldım ve eksiltiyorum. Tekrar aynı şekilde sürekli eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Biraz buralarda artık örmesi zorlaşıyor. Evet. Bu şekilde her ilmeğimi sıranın mavi çizgime gelene kadar eksiltelim. Evet, yeterince doldurduğumdan emin olduktan sonra poşetimi şu şekilde bağladım. Şöyle içine tepiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar, hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Şimdi bir sıra daha düz örüyorum yine. Bakın kaçıncı sıradayız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. sıradayız. 15'i yapıyoruz. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğnemiz var. 9 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe tek batıyoruz. 1, 2, şöyle taşları biraz şekil aldıralım. 3, 4, 5, 6, artık çok zorlaşıyor. 7, 8 ve 9. Şöyle bir taşları bir şekil aldıralım. Güzelleştirelim. Elimizle şeklini verelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ilmek belirleyicimi yine bir üste taşıdım ve yine azaltıyorum. Yani mavi ipime gelene kadar yine sürekli azaltıyorum. Son azaltmamız artık. 1, 2, 'Çok özür dilerim, taş ağırlaştı ve kadrajdan da çıkıyorum. Resmen ben bunu örerken kaburgam ağrıyor. Şurama bir bu tığı bu şekilde güç kullanırken, bilmiyorum sizde de olacak mı acaba? Özellikle penye iple örgü yaparken oluyor. Resmen kaburgam ağrıyor ya. Yani çok ilginç. Ondan sonra diyorlar ki ne eme. Alıp tığ eline örmeyenler, ne var ki bunda? İp kaç para ki? Ya al bakalım, ne kaburgan kalıyor ne belin kalıyor. Evet arkadaşlar, şimdi son eksiltmemi de yaptım, artık yeter. Son ilmeğime geldim ya şuraya. Buradan bir SC yapacağız. Yani ilmek kaydırma. Şuraya geldim ve çıkarttığım ilmeği bu ilmeğimden çıkardım. Şimdi
1. Üzerine zincir çekiyoruz arkadaşlar. Üzerine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar. 19 ve 20. 20 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu zincirimin üzerini ise ilmek kaydırmayla dolduracağım. Bakın şöyle ilmek kaydırma dediğim iğnenin tığımın üzerine almadan buradan battım, çıktım ve halkamın içerinden geçiriyorum. Bu ilmek kaydırma arkadaşlar. Her sırayı bu şekilde yapacağım. Şunda 18 zincir yapmıştım. Biraz daha büyük yapmak istedim bu sefer. 20 zincir bence daha güzel olacak. Bakın. Bir yavaş çekim daha göstereyim. Tığımın üzerine almadan zincirimin içinden geçtim. Bir tane üzerine aldım. Bu halkamın içinden çıkıyorum. Bu şekilde. İlmeğimi kaydırıyorum yani. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırma yapalım. Evet, son ilmeğimde de ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar hemen yanındaki sık iğneye şu şekilde yine buraya da bir tane ilmek kaydırma yapıp hemen yanına geçiyorum. Yanındaki sık iğneye tekrar şöyle yapayım bir saniye. Hemen yanındakine yaptım. Halkamın ucunu aldım. Hemen buraya bir tane battım. Şöyle yapayım, daha doğrusu şuradan göstereyim. Bakın şuranın ucuna tığımı batacağım. Tığımı buradan geçirdim. Biraz zor olacak. Ve bakın ipimi buradan aldım. Hepsini bir çıkacağım. İnşallah çıkabilirsek. Önce şurayı bir çıkayım. Geçtikten sonra yine ilmek kaydırma. Bu ilmeğimi bu ilmeğimden kaydırdım. Tekrar hemen yanındakine batıp bu ilmeğimi yine bu ilmeğimden kaydırdım. Ve çok şükür bitirdik arkadaşlar. Bakın bunu 18 zincir çekip yaptım bu halkayı. Bunu da 20 zincir çekip yaptım. Bir tık büyük oldu. Küçük olsun isterseniz 18 çekin. Ben daha şöyle elle tutulur olsun. Şu bana küçük gibi geldi cüssesine göre. O yüzden bunu bir tık büyük yaptım. Şuradan ipimi kesiyorum. İpimi çıkardım. Şuna da gerek kalmadı artık. Buradan bakın ilmek kaydırmayla tığımdan aralardan ipimi çıkarıp gizliyorum. Şuralardan saklayacağım ipimi. Şimdi buraya da süsünü yapacağız. Şu ipimi şuralardan bir saklayayım. Evet. Süsü içinse şunu şöyle dolayacağım arkadaşlar birkaç sefer. Şunu da şuradan bir keselim. Evet. Bakın şu şekilde sıktım. İsterseniz daha fazla da dolayabilirsiniz. Nasıl estetik olursa, nasıl estetik gelirse size. Bir tane daha yapayım. Bir bağlama daha. Evet. Şimdi ahşap boncuğumu alıyorum. Buradan geçiriyorum. Ahşap boncuğumu geçirdim. İstediğim boyuta getirene kadar bunu ayarlayın. İyice sıkın düğümünüzü. Bunu burada bırakacağım mesela. Buradan keselim.
Şimdi ikincisini yapalım. İkinci boncuğumu da taktım. Onu da buradan kestim. Ve hazır. İşte size kapı stoperi arkadaşlar. Çok hoş değil mi? Halka sizce hangisi güzel olmuş? Yorumlara yazarsanız. Ben sanki bu dediğim gibi şu sanki cüssesine göre küçük gibi geldi. Bu da hoş aslında da. Şunu o yüzden 20 zincir yapmak istedim. Siz kaç zincir yapmak isterseniz. Dediğim gibi taşları da biraz şekil verirseniz mükemmel bir kapı stoperimiz oldu. Çok teşekkür ederim. Benimle izleyip ördüğünüz için. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Eğer takıldığınız, yapamadığınız, öremediğiniz herhangi noktalar olursa lütfen bana buraya da yorum yazabilirsiniz. Daha çok Instagram'dan bana mesaj atarsanız ben kesinlikle size videolu dönüş yapıyorum. Ya da cep numaranızı rica ediyorum. Size WhatsApp'tan resimli, görüntülü arayarak her türlü yardımcı oluyorum. Çünkü bu işe gönül verdim. Çok seviyorum. Bana kızıyorlar ya niye uğraşıyorsun? Hani ne gerek var? Hadi örüyorsun başkalarına niye bu kadar yardımcı oluyorsun diye. Çok seviyorum arkadaşlar. Sorun bana. Çılgınca sorabilirsiniz. 100 kere sorun, 100 kere cevaplarım. O yüzden sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.